Merhaba değerli izleyiciler. İshak Bentov'un Çılgın Sarkaç kitabını yorumlamaya devam ediyoruz. Bu bölüm dördüncü bölümü teşkil ediyor ve bu bölümün konusu da zaman üzerine bir deney hakkında. Başlamadan önce İshak Bentov kitabı giriş bölümünde de söylediği gibi burada bu kitabı yazmaktaki amacını anımsatmak istemiş ve açıklanması zor fenomenlerle karşı karşıya olduğumuzu belirtmiş. Bilimin zihinsel fenomenleri kabaca anlamaya başlaması bile oldukça uzun süreler alacaktır. Ve bilimde genellikle belirli fenomen dizilerini yakından açıklayan bir model oluşturmaya çalışılır. Yani bilimsel modeller temel çerçeveler olarak başlayıp bilgi ve deneysel verilerimiz arttıkça daha karmaşık hale gelerek yinelemeli iyileştirme yoluyla gelişirler. Ve bu modeller, yani bilimsel fenomenleri açıklamak için geliştirilen modeller olguları açıklamak üzere tasarlanmış ve gerçekliğin basitleştirilmiş temsillerinden ibarettir. Ancak gözlemlere uymadığı sürece, yani bilimsel teoriler veya hipotezler geçersiz olarak addedilir ve yeni ilkeye ihtiyaç duyulduğunda da bu deneysel olarak gözlemlerle çelişen durumları açıklayacak yeni ilkelere gereksinim duyulduğunda da bu modeller pratikliğini kaybeder. Ve bilimsel bilgi yine daha geniş bir anlayışla önceki teorileri yeniden değerlendirilir ve spiral benzeri bir desende gelişir. Yani sürekli iyileştirilip yineleştirilerek, değiştirilerek kendisini geliştirir, adapte eder çeşitli deneysel koşullara. Ve bu noktada da böyle döngüsel bir model oluşturduğundan bahsetmiş. Yani spiralin üst döngülerinden geçmişteki bilgilerimizi daha geniş bir bakış açısından görebiliriz demiş ve burada bir spiral metaforu geliştirmiş İshak Bentov. Mesela örnek olarak da şunu vermiş: bir zamanlar temel olarak Newton mekaniği artık Einstein göreliği içerisinde özel bir durum olarak görülüyor diye belirtmiş ve bu yinelemeli süreç eski paradigmaların atılmadığını ve bunun yerine daha kapsamlı bir çerçeve bakış açısıyla değiştirilip bunlara, daha kapsamlı çerçevelere entegre edildiğini göstermekte. Yeni ve daha duyarlı yöntem ve araçlar gittikçe yaygınlaştıkça, geliştikçe ölçümler yapmamıza da bunlar olanak tanımakta ve bu gelişimler sonucunda da karmaşık sistemlerin birbirine bağlı doğası açığa çıkmaktadır. Artık burada mesela etrafımızı çevreleyen manyetik alanlar, beyindeki küçük elektrik akımları yoluyla ölçülebiliyor. Mesela elektromanyetik sinyaller beyinde üretilen EEG vasıtasıyla ve beynin herhangi bir sistemindeki ufak değişikliklerde diğer tüm sistemleri de bir şekilde etkilediğini kanıtlayan gelişkin ölçümler yapabiliyoruz demiş bu noktada. Ve bedenimizi başında hiçbir organı etkilemeden bir organı tedavi edebildiği ve bir torbaya atılmış aynı organların, ayrı ayrı organların toplamı olarak göremeyeceğimizden bahsediyor. Ve bu noktada beden nasılsa aynı şekilde analojik anlamda toplum ve tüm gezegenler, güneş sistemi, hatta tüm evrende o şekilde yansıtabilir, geliştirilebilir. Ve en geniş anlamıyla yüksek düzeyde bütünleşmiş bir sistemin parçalarını kanıtlayabiliriz diye belirtmiş. Ve modelimize geri dönecek olursak, yani bilimsel anlamda bir model inşasına, bu model inşası kavramına geri dönecek olursak, burada farklı fenomenlerin bir araya getirildiği ve bunların kompakt bir sisteme oturtulduğu bir düzen kurmak gerekli. Ve fiziksel anlamda da objektif, dış dünyaya ilişkin objektif fenomenlerde de bu modele ilişkin başlangıç noktasını oluşturmamız lazım. Dediğimiz gibi burada yine bütünsel bir bakış açısı söz konusu ve diyelim yoğun madde fiziğinde süperiletkenlik gibi kolektif davranışlar işte birçok parçacığın etkileşiminden ortaya çıkıyor. Benzer şekilde ele alırsak galaksinin evrimi, işte kütle çekimsel, elektromanyetik ve nükleer kuvvetlerin
bir noktada etkileşimine bağlı bu doğadaki temel kuvvetlerin ve bunlara yönelik de disiplin arası yaklaşımlar geliştirilebileceğini söylemiş. Mesela zaman hem ölçülebilir bir nicelik hem de deneyimsel bir olgu olarak incelenmekte bu bağlamda. Artık girizgahı yaptıktan sonra asıl konumuz olan zamanı tanımlamaya veya ölçme kavramına geçebiliriz. Zaman burada iki tane nicelikten bahsetmiş. Birincisi ölçülebilir olma. İkincisi de deneyimsel olma. Deneyimsel olgu yani bu subjektif zamanı belirtiyor. Bir de ölçülebilir olduğu da objektif zamanı belirtiyor. Mesela işte tren tarifelerinden GPS'e kadar diyelim modern senkronizasyon. Burada ölçülebilmenin tabii ki de amacı sistemlerin birbirleriyle senkron bir şekilde çalışmasını sağlayabilmek için, kontrol edebilmek için onları senkronizasyon önemli. Zaman gecikmesi olmayacak veya eş zamanlı çalışan sistemler varsa onların bir şekilde uyumlanması veya zaman gecikmeli bir sistem varsa onun öngörülmesi şeklinde ona uygun işte kontrol yöntemleri geliştirilmesi olabilir. Kararlı sezyum atomları sallamı yoluyla benzeri görülmemiş bir doğruluk elde edilen atom saatleri de hassas ölçümler yapılabiliyor burada sezyum atomları. Yani bir saniyeyi ölçeceğiz. Mesela bir saniyedeki titreşim sayısı sezyum atomunun şu kadar titreştiğinde o bir saniye geçiyor gibi bir referans, bir ölçüm referansı verilmiş. Atomlarının burada ne dedik? Titreşimi dedik. Salınımı veya evet. Kuantum mekaniğindeki ilerlemelerde işte Einstein'ın teorileriyle birleştirilmeye çalışılıyor. Genel olarak kuantum kütle çekim teorileri geliştirilmeye çalışıyor ve bu teorilerin de tabii ki de deneysel olarak yanlışlanabilir olması, ispatlanabilir olması için de teknolojilerin geliştirilmesi lazım. Çünkü çok küçük ölçekte bir yapının gözlemlenmesi neticesinde gerçekten yüksek enerji düzeyleri ve o noktada da teknolojik atılımlar gerekli. Ve bu bağlamda da bu teorileri ispatlamamızı sağlayacak ve yanlışlayabilmemizi sağlayacak teknolojilerin de paralel olarak fizikte gelişmesi elzem. Ve bu da bize teknolojik yani kuantum ilkelerin ve teknolojik uygulamanın etkileşiminin teori ile pratik arasındaki derin bağlantısını göstermiş oluyor. Tabi burada birleştirme disiplinin çeşitli olgularının tutarlı bir çerçeveye entegre edilmesini yansıtması da o anlamda önemli. Ve burada işte doğanın temel kuvvetlerini de genel anlamda fiziğin genel amacı itibariyle yani her şeyin teorisi kapsamında kütle çekim, elektromanyetizma, güçlü ve zayıf kuvvetlerin birleştirilmesine yönelik çabalar mevcut fizikte. Ve burada da indirgemeci eğilimlerle bir yere varılamayacağını, aynı zamanda daha felsefi ve geniş soruları da kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesi ve sentezlenmesi gerektiğini vurguluyor. Evet, şimdi de Itzhak Bentov burada ölçülebilir ve tek düze olan nesnel zaman ile bireysel deneyimler ve zihinsel durumlar tarafından yönetilen öznel zaman arasındaki etkileşimi araştırmıştır. Burada Einstein'ın benzetmesi öznel zaman özünü yakalamak noktasında işe yarar şekilde hizmet eder. Örneğin keyifli anlar hızla geçerken rahatsızlık anları zaman akışını uzatır. Bu nesnel değil öznel zamana ait bir özellik. Ve bu ikilik zaman akışının gözlemcinin bağlamına bağlı olduğunu ancak aynı zamanda örneğin dopamin seviyeleri, beyin ritimleri gibi nörobiyolojiden etkilenen deneyimlerle de birlikte ele alındığında, değerlendirildiğinde bu daha geniş ilkeleri yansıttığını gözlemleyebiliriz. Rüyalar, örneğin rüyalar, hipnoz veya uyuşturucu kaynaklı deneyimler ile değişen bilinç durumları beynin zamanı işlemedeki esnekliğini göstermektedir. Demek ki bu noktada aynı zamanda yapılan rüya çalışmaları uzun ve karmaşık anlatıların REM uykusundan birkaç dakika sonra ortaya çıktığını bizlere göstermektedir. Benzer şekilde hipnoz veya halüsinojenik maddeler ile zamanın akışı
akışı, hızı ve hissiyatı değişir. Genellikle zamanı uzatır veya algıyı yoğunlaştırır. Bu değişen algı neticesinde de zaman genişlemesinin farklı durumlardaki gözlemcilerin zamanı farklı şekilde deneyimlemesine neden olduğu göreli referans çerçevelerindeki kaymayla da özetlenebilir. Bu subjektif bir zaman sistemi olmakta. Dediğimiz gibi bunlar neticesinde psikolojik zaman oku da burada önemli veya psikolojik zaman bozulmaları da uzay zamandaki göreli etkiler arasındaki paralelliği göstermektedir. Yani Einstein'ın relativitesi ile birlikte değerlendirildiğinde bu tabii ki de fiziksel ilkeler bakımından farklı noktalara karşılık gelse de oluşturduğu etki açısından burada gözlemci referanslı olduğu için felsefi anlamda bir benzerlik vardır aralarında diyoruz. Yani bilincin bu şekilde modellenmesi noktasında ve bunların hepsi diyelim nesnel anlamda da zaman düşündüğümüzde saatin akışı geliyor. Zaten herkesin deneyimlediği üzere saat zamanı gösteriyor ve tüm eylemler bu saate göre belirlenebiliyor dışsal anlamda ve diyelim astronomi, dünya çapındaki telekomünikasyon hep saat zamanıyla senkronize edilmiş. Ve bunların hepsi kesin zamanlamalara dayalı olsa da yine hız ve yer çekimi etkisi altında relativite açısından değişebiliyor gözlemcinin referans çerçevesine göre. Ve bunlar da ayrıca hesaplanıyor. Örneğin GPS sinyallerinde, GPS sinyalindeki zaman gecikmesiyle lokalizasyon daha etkili ve doğru bir şekilde yapılabiliyor. Relativite kurallarını, ilkelerini ve denklemlerini sisteme dahil ederek bu hesaplamalar altında. Ve burada da ne dedik? Yine sezyum atomlarından bahsettik. Sezyum atomlarına güveniyoruz. Salınımları işte saati tutma standardı olarak kullanılmış. Stabil osilasyonlar yaptığı için. Kol saatinde de mesela sarkaçlı saatler de burada dikkate alınabilir. Ve burada saatler ne yapıyor? Günün 24 saatini saatlere, dakikalara ve saniyelere ayırıyor. Zaman birimi itibariyle. Ve burada da zamanı aynı dilimlere ayırdığını varsayıyoruz herkesin. Buna objektif zaman da deniyor. Yani subjektif zaman tanıttık o zaman. Objektif zamanı da bu şekilde tanıttık. Ve yani İshak Bentov farklı bir yaklaşım uyguluyor burada. Nesnel ve öznel zamanımızı birleştirmemizin gerektiğini vurguluyor. Evet, öznel zamanı nesnel çerçevelere entegre etme potansiyeli burada bahsettiğim üzere yine kendini tekrar eden bir tema. Sinir bilim, bilişsel ve nörolojik bozuklukları da teşhis etmek için öznel zaman ölçümlerinden yararlanabiliyor. Fizikte aynı zamanda öznel zaman algısı görelilikçi ilkelerle birlikte anlaşıldığında bilinç ve uzay zaman arasındaki ilişkiye dair içgörülerimizi derinleştirebilir. Yani bilinç ve uzay zaman arasındaki uzay zaman ilişkilerin tanımlanmasını pekiştirebilir, derinleştirebilir. Ve bu sentezle birlikte öznel deneyim tamamen psikolojik olmaktan uzak, fiziksel yasalarla da elle tutulur bir bağlantısı. Yani fiziksel yasalarla da irtibatlı. Bu da beyin aracılığıyla oluyor tabii. Beynin yapısı ve işleyişi fonksiyonu nedeniyle. Ve buradan yeni bir gerçeklik algısına geçiyoruz. Relativite ilkeleriyle birlikte değerlendirdiğimizde gözlemci merkezli gerçeklik diyoruz. Ve bunu inşa ettiğimizde duysal girdiler de bilinçli bütünleştirici olarak hareket eden gözlemci, yani duysal girdileri bilinçli deneyim haline getiriyor. Ve odaklanmış şekliyle, değişmiş ve odaklanmış yapısıyla dış etkenleri, dış uyaranlardan aldığı etkileri fiziksel çevreden ayrılıyor. Yani fiziksel çevre ayrı, dışarıda gözlemci ayrı diye modelleyebiliriz. Burada da fiziksel zamanda da bir duraklamaya benzer bu ayrılma. Beden hareketsiz kalırken zihinsel keşfe de olanak tanıyabiliyor. Yani zihnimizi biz kendi içerisinde düşünerek, düşüncenin yapısı fonksiyonu itibariyle burada kendimizi bu zihinsel aktiviteyi yaparken bulabiliyoruz izole bir şekilde. Ve burada da aynı zamanda bu kuantum etkisi, yani gözlemcinin rolü de kuantum fiziğinde önemli bir noktada. Gözlemcinin rolü kuantum fiziği açısından değerlendirildiğinde
ölçüm problemiyle ilişkili, yani çift yarık deneyindeki ölçüm problemi ile ilişkili. Yani burada gerçekliği, yani sanki dalga fonksiyonunu çökertiyormuş gibi bir etki oluşturuyor diye yapılan yorumlar var burada bilinçli gözlemcinin. Bu deneyimsel anlamda bu sisteme müdahale ettiğine dair ve bu da burada da felsefi bakış açılarıyla gözlemci merceğinden özne olarak deneyimlenen çerçevenin tutarlılığı açısından da felsefi bakış açıları anlamında uyumlu ve beyin yani aynı zamanda vücut şeklinde donanım olarak işleyebilirken bilinçte yazılım gibi hizmet edebilir. Yani bilinç veya beyin işlevselliği diyelim. Burada yazılımsal bir etki var. Biraz daha modern analojiler kurarsak vücudumuzda fiziksel olduğu için kapsamında vücutta donanımsal bir etkiye sahip. Bu ikisi arasındaki etkileşim önemli ve dualist felsefelerde bunlar farklı bir noktada olduğu tespit ediliyor. Yani dualist felsefelerde özellikle zihin felsefesi açısından değerlendirildiğinde bu ikisinin farklı özelliklere, tözlere sahip olduğu söyleniyor. Ve burada da tabii indirgemeci materyalizm veya materyalist görüşler de var. Yani zihin felsefesi çok ayrı ve detaylı bir konu. O noktada yine farklı görüşler var. Birbirlerinden, yani zihnin aslında bir bedenden, maddeden türetildiğine veya bir ortaya çıkan bir özellik olduğuna dair, emergent bir özellik olduğuna dair çeşitli yargılar var, değerlendirmeler var. Evet, bunun neticesinde de daha derin bir sorgulamaya bizi götürüyor. Bu görelilikçi çerçeve, gözlemci merkezli çerçeve. Evet, şimdi bu sentezi ortaya koyduktan sonra diğer bölümde fiziksel benzetmelere doğru bir yolculuğa çıkacağız. Salınımlar ve sarkaçlar konusunda da birazcık daha detaylı bilgi verdikten sonra zaman ve uzayın grafiksel temsillerine doğru bir giriş yapacağız. Daha sonra takyonlar ve ışıktan daha hızlı parçacıkları da inceleyerek bunlar hakkında felsefi sonuçlarla bölümümüzü kapatacağız. Bunu ikinci bölümde devam edelim. Siz de bu konu hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.